Gösterge panelim çalışmıyor. O değil de bu kapı neden açılmadı şimdi? İşte oldu. İlkel yöntemlerin gözünü seveyim. Tatlım burada mahsur kaldık galiba. Allah Allah. Kapıyı açın. Retina taraması 2 kapıyı da aktif etmesi gerekiyordu. Harika. Bir mahsur kalmamız eksikti. Kamera aktif. Hey! Açın şu Teşrif kapıyı artık. edebildiler sonunda. Umarım bu konuda bir açıklaman vardır. Günaydın hanımlar. Görünüşe göre ikiniz de bugün tam zamanında geldiniz. Sen de kapıyı tam zamanında Benim açabilseydin mazur keşke. İkinizden de çok özür dilerim. Ama korkarım ki sistemde bir sorun oldu. Bu sorun da güvenlik veri tabanından silinmiş olmanıza mal olmuş gibi gözüküyor. O kadar kolay mı bu ya? Girmenizi sağlayabilirim. Bu da ne demek oluyor şimdi? Şaşırtmadı. Sanırım bugün büyük gün ha? Şu iri adam. Daha önce geldiğinde oldukça heyecanlıydı. Yeni adamdan bahsedip duruyordu. Neydi adı? Doktor Firman'la. Umarım bugün her şey yolunda gider. Ben birkaç saniyede hallediyorum şimdi bunu. İşte böyle. Deneyden sonra görüşelim. This is all any weekend.
Lanet kabuslar. Hadi. Uyan güzelim, uyanma vakti. O kadar çok işimiz var ki. Bir an önce kalksan iyi olur. Gel. Efendim? Charlie, ben de seni bekliyordum. Seni Sigma operasyonun başına geçiriyorum. Black Mesa tehlikeli ortamlarla mücadele biriminin içinde istihbaratçılarımızdan biri olacaksın. Her bir gelişmeden haberim olacak. Ben söylemedikçe pozisyonun veya misyonun değişmeyecek. Emredersiniz efendim. Sana şüpheli olacak bazı Black Mesa çalışanlarının dosyalarını vereceğim. 16 Mayıs günü gerçekleşecek olan uluslararası güvenlik açığını engellemek adına o hali ilan edeceğiz. O süre zarfında belirlediğimiz şahısları canlı zapt edeceksin. Geriye kalan bir kuş bile oradan çıkmayacak. Basına hiçbir bilgi sızmayacak. Var mı buraya kadar bir sorun? Efendim 16 Mayıs günü ne olacağını nereden biliyoruz ve ne olacak? 16 Mayıs günü sen Kaz 7 ekibiyle Black Mesa'ya intikal edeceksin. Kod 2164 durumu söz konusu. Anlaşıldı. Yetişmemiz lazım ve sen hala giyinmemişsin. Eğer o lanet kristeri bizimkinden önce hazır ederlerse... Aşkım, sence de biraz fazla abartmıyor musun? Ne yani, bırakalım da her şeyi mahvetmelerini mi izleyelim? Hiç de mahvedemezler çünkü benim süper kocamın arkasında süper bir kadın var. Ve o süper kadın şu an süper hızla giyinmek zorunda. Fazladan birkaç dakika veririm sanıyorsan... Bu öpücüğe borçlusun. Bay bay yap canım babaya. Aşkım babanın artık işleri var. Ağlamadı da gelirken ona bir sürü hediyeler alalım dedi. Değil mi babası? Alex, ağlamak yok. Baba işlerini bitirdikten sonra hemen gelecek.
Hayır. Hoş geldiniz efendim. İyi çalışmalar dilerim. Şimdi Yani AG'nin de kaç olsaydı saattir bekliyorsun. burası bayağı bir kalabalık olurdu. AG'nin de değil. Hiç aslında size gelmiş gözüküyor ama bir şekilde size O gelmedi. değil. Bekleyeceğiz. İşlerimiz de aksadı ya. Adam çalışıyor ya. Malı diyene bakın. Günaydınlar. Sanırım yöneticiyi arıyorsunuz ama tamamen yanlış yerdesiniz. İyidir. Yani Değil mi? Sadece bir saniye. Ay, Bay Ilayva, Evet. öngörülemeyen sonuçları hazır olun. Umarım bir aksaklık falan görmemişsinizdir. bunlar kesin bir şey çeviriyor. Dedikleri pek anlaşılmıyor ama ortada bir kumar döndüğü Bir aşikar. sıkıntı gördüyseniz konuşabiliriz. Hey! Sıkıntı gördüyseniz anlaşabiliriz falan diyor. Parada anlaşamadılar belki. Çantayı vermedi zaten, arkasına bakmadan gitti adam. ödümü patlattın. Seni o adi fiyat. Dalga geçiyor. Seni pis domuz. Hey, buraya erken gelmemizin bir Hadi sebebi ama var şaka değil mi? yapıyorum. Şamatanız bittiyse acilen işleri hızlandırmalıyız. Eğer bir teklif gelecekse bize gelmeli. Onlardan önce davranmalıyız. Hazırsanız bizi bir adım öne taşıyacak harika bir şey göstereceğim. Siz dedektifçilik oynarken bu kardeşiniz de bir şeyler yaptı. Dostum Black Mesa Times'ı takip etmediniz çok belli. İşte karşınızda Black Mesa'nın reklam yüzlerinde medyayı sallayacak bu kardeşiniz de var artık. Ne? Bence gayet işe yarar bir şey. Düşündüğüm şey şu. Chloe kaldığı yerden devam etse yoksa ben mi dövsem seni? Unut gitsin. Siz ne anlarsınız ki? Şu anki aşamamıza göre Zenoman'ın genetik yapısına bakmanı öneririm. Anormal adaptasyonları bakınca anlayacaksın. Evet. Sonuçlara göre genetik kodu oldukça karmaşık. Ortama nasıl uyum sağladığını anlamak için daha derin analize ihtiyacımız var. O kesin. Belki de bu adaptasyonlar enerji emme kapasitesiyle ilgili. Bu tür aradığımız enerji kaynağının potansiyelini taşıdığına aşikar gibi Bu gözüküyor. doğru. Enerji kapasitesini daha da zorlarsak belki de Black Mesa'nın enerji dehasına hoş geldin diyeceğiz. Gel de şu evrakları hemen işleyelim. Tamam, sen geç geliyorum. Robert, sen Jack'in yanına git ve birinci aşamayı başlatın. İkinci aşamada biz yetişmiş olacağız. Hadi, aciliyetimiz var. Tamam. Yine röntgenciliği alalım. Geç kalmayın ha. Yürü, hala burada mısın sen? Adrian, söylenen gün geldi çaktı he? Sabah sabah kalktık hala ne olduğunu bile söylemiyorlar. Aynen. Ortalıkta dolaşan dedikodulara bakılırsa Black Mesa'da bir mevzu kopacağından bahsediyorlar. Bilim adamları, deneyler falan filan ne olacaksa. Öyle ucuz olduğunu sanma. Belki de istihbarat alınmış bir terör saldırısı falandı. Güzel de olur, kafalarını ezeriz. Onu bilmiyorum da eminler doğrudan üstten geldiğine eminim. Bilim adamı, deneyler falan boş iş. Bebek bakıcılığı yapmayalım da. Sanırım ters gittiğini hissediyorum ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ne olursa olsun ekipler sağlam. Her türlü hallederiz. Görev görevdir. Şu sigaranı burnumun dibinden çeksen diyorum. Ne oldu lan? Hoşuna gitmedi mi? İbdelik yapma. Kaz 7 ekibi. Gördüğüm kadarıyla hazırsınız. Mühimmatlarınızı almak için karşıya geçeceksiniz. Black Mesa operasyonu için ayrıntıları yolda vereceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi oyalanmayın. Efendim, ekip toplandı. Hadi gidelim. Umarım ki kullanmana gerek kalmasın. Teğmen! Bekleyin! Hey! Ne oldu? Efendim, güzergahınız değiştirilmiş. Kaz 7 ekibi yerine benim de içinde bulunduğum Sierra 7 kara harekatını yönetecekmişsiniz. Senin üstün Teğmen Anderson değil mi? Ben Kaz 7'den sorumluyum. Efendim, bu ciddi bir durum.
Telsiz bağlantınızda da sorun olabilir. Ulaşamadım. Onbaşı Thomas. Güzel ya. Çoktan belirlendi. Değişmesi mümkün değil. değişmiş Ciddi bir işte. durum istiyorsun. Gizli bir operasyondayım ve gelmiş karşımda bir şeyler saçmalıyorsun. Efendim, zaten hepimiz gizli görevde değil miyiz? Hatta şu an bununla ilgili sizi bekleyen önemli bir telefon var. Vakit kaybetmek istemeyeceğiniz türde. Kimmiş o beni arayan? Ana konsey üst birimlerden olduğu söylendi efendim. Ay konseyinin. Betty sen benimle gel. Onlar burada beklesin hallediklerini. Sen de istemez. Götür bizi. Tahtaya yazdığım kodu adınız soyadınız kadar iyi bileceksiniz. Ben Üsteğmen Charlie. Kiminle görüşüyorum? Anladım efendim. Ben anlıyorum. Evet. Evet efendim. Olumlu. Emredersiniz efendim. Thomas, sen birliği topla geliyorum. Çavuş, sen aynı şekilde Teğmen Anderson'a devam edeceksin. İyi şanslar çavuş. Gözünü dört aç. En iyisini yap. Peki ya farklı deney yaptığımızı fark ederlerse? Sen hiç endişelenme. Hem bu güvenlikler de bu işleri ayırt edebilecek zeka olduğunu da nereden çıkardın? Antikütle bu zımbırtısı için mi geldiniz? Kristal çalışması. Evet, antikütle spektrometresi deneyi için kristali test etmeye geldik. Harici çalışmalar bugün yasak dediler. 5. seviye uzman bilimci olarak bu deneydeki araştırmacı anketörlerden biriyim. İsimliğimi kontrol etmeni öneririm ve ayrıca kapıyı açmanı. Aman ha, bizzat yöneticiden talimat geldi. Aman beni yakmayın. Kolay gelsin. Gördün değil mi? Sana demiştim. Her neyse. Sıradaki görevimiz daha riskli olacak. Ne varmış sırada? Robert, bunları giymeni istiyorum. Tanrım bu da ne? Süper Mario kostümü falan mı? Hayatım, bu seferlik burada kalmaya ne dersin? İyi. Şu an Aşk aksini olsun. duymak için bile zamanımız yok. İçeri girdiğimizde çok vaktimiz olmayacak Robert. Endişelenme. Konuştuğumuz gibi hızlıca ve fark edilmeden. Bu tulumdayken beni annem bile tanıyamaz. Eğer şanslıysak o bize gereken zamanı kazandırır. Başlatalım. Şimdi tam zamanı. Pekala, hallediyorum. Tamamdır. Değerlere bakar mısın? Aradığımız aralık birinci zekası karşılıyor mu? Kesinlikle. Daha idare olamazdı. İşte bu be. Birinci sekans pozitif. Dur yapma düşeriz. Harika. Evet. Tebrikler çocuklar. İşte budur be.
Bay Harold, birinci sekansımız pozitif çıktı. İkinci sekansımız için sağladığınız laboratuvara minnettarım. Her şey burada netlik kazanacak. Rica ederim. Değerlerinizi inceledim. Fakat biliyorsun ki ana reaktörde 2 sekansında meyvesini görme şansınız olmazsa bunların hiçbir anlamı da olmaz. Bilesiniz ki el altından temin ettikleri bu CC3883 kristalin kararlılık prosedürü için 2 sekanslı testte bile tabi tutmadılar. Bu düpedüz torpil geçmek. Biz de desteklemedik. Rosenberg'le de konuştuk. İşin içinde bir saçmalık olduğunu kesinlikle anladı. Zaten bu yüzden size yardım ediyorum. Her şey göz önünde. Öngörülen sonuçları tek aşamayla çözmek bizi de riske atar. Üstelik kristal işinde 105 netliğini vermelerini söylemişler. Tamamen saçmalık. Lanet bürokratlar. Burnunu her yere sokmak istiyor. Rosenberg aksini düşünse de bence Dr. Keller'la bu işin içinde. Benim de burnuma kötü kokular geliyor. Bu sabah bazı kişileri Black Mesa dışından birileriyle anlaşma yapmaya çalışırken gördük. Balık baştan kokar. Unutmadan söyleyeyim. Aşırı enerji harcarsanız onların deneyini de kritik seviyeye getirebilir. Ve açıkça fark edilmenize neden olur. Buna dikkat edin. Çabukça bitireyim. Sonra haberleşelim. Siz hiç endişelenmeyin. Harika olacak. Benim işlem tamam. AJ, başlangıç prosedürlerini aktif etmene ihtiyacımız var. Ne durumdasın? İşte oradasın. Aktif ettim bile. Birkaç saniye sonra başlayacak. İzlemedeyim. Bugün birilerinin vaktinde geldiğini görmek güzel. Doktor Freeman yine geç kalıyor. Dürüst olmak gerekirse, Kleiner'ın o çocukta ne bulduğunu pek anlamıyorum. Her neyse, biz başlayalım. Doktor Freeman üst katta hazır olduğunda deneye başlayacaklardır. Bu arada siz de örneği almanız gerekecek Doktor Cross. Ve o arada diğer hazırlıkları yapması için Doktor Green'in test odasına girmesini sağlayacağım. Az önce Harold'la konuşuyordum. Bütün planı senin yaptığın izlenimine kapılmış Merhaba Doktor Rosenberg. Şu anda önemli bir konuşmanın ortasındaydık. Keşke böyle bölmeseydin. Burada antikütle spektrometresini %90 üzerinde çalıştırmaktan bahsediyoruz. Biliyorsun değil mi? Güvenlik tamponunun bir nedeni olduğunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. Endişenizi anlıyorum doktor. Fakat yönetici bu konuda gayet netti. Yönetici bir bürokrat. Bilim adamı falan değil. Bu sana kalmış bir şey değil. Bu aygıtı ben tasarlamadım. Ve ekipman bu kadar yüksek yoğunlukta çalıştırılırsa neler olur kim bilir. Şimdi, istiyorsan burada kalıp deneyi izlersin. Ya da çok istiyorsan tren istasyonunun yanındaki o küçük laboratuvarlarınıza geri dönebilirsiniz. Jacob, durum nedir? O lanet treni kaçırmayı nasıl becerdin? Evet. Tren bir anda kaçtı. Ufak bir aksilik diyelim. Bir sonrakinin 1 saat sonra geleceğini biliyorsundur değil mi? Siktir. Evet. Önerin nedir? Neler yapabilirim bir bakalım. Seni ileri biyoloji araştırma laboratuvarı ile sektör G arasındaki 5B tünele yönlendiriyorum. 5B tünel mi? Hadi ama. Ciddi misin? Yani gerçekten oraya gitmem şart mı? Hadi ama ben. Şu an Alex ile Thompson'ı daha sonra da Thompson ile senin yerini değiştirmek zorunda kaldım. Ne bileyim, kendi yerime aktarmalık tren falan ayarlarsın zannediyordum. Jacob, sektör C gibi alanlar çok disiplinli yerler. Ufacık hatanı görürseler saniyesinde çıkışını verir gönderirler. Biliyorsun ki bizde disiplin çok önemli. Treni kaçırdığın için seni şu anlık daha esnek bir yere vermem gerekiyordu. Zaten bu durumu ayrı ayrı açıklamak zorunda kalacak olan da benim. Sen de bir ara onlarla konuş, ta adına şikayet dilekçesi falan yazmasınlar. Anlıyorum. Ama bir seferlik ufak bir güzellik yapsan olmaz mı? Bak dostum, treni
kaçıran sensin. Burası inşaat kulübesinde bekçilik yapılan yerlerden değil. Bu lanet haltı sen yedin. Ben de zaten yapabileceğim güzelliği yaptım. Pekala, sakin ol dostum. Tamam, halledeceğim. Lanet olsun, halledeceğim. Bunu da kaçırırsan sicilin için iyi olmaz. Herhangi bir sorunda bana ulaş. Anlaşıldı, teşekkürler. Kolay gelsin. Johnson, yarım ölçek dahi kullansak kapasitörler C için kritik seviye verecek. Bu doğru. Her neyse. Başlayın siz. En yakın CC 35.000 kararlı örneğine baz alıyorum. Tamam. Ve emitörler yolda. Pekala, kütle analizi için düz hesap %33 iyonizasyon uyguluyorum. Evet. Hadi bakalım koca adam. Şimdi bize hünerini gösterme bak. Bir yaramazlık var. Bahsettiğim dışında her şey stabil. Bu iş böyle yapılır. Vardın. Günaydın. Bu sabah seni pek dinç gördüm. İyi ki geldin bak. Şu son dakika gelişen değişiklikler çok enteresan. Sırf şeylerin... Wow. Kritik seviye... Kristal stabilite ve enerji salınımı oranları çok iyi sonuç verdi. Gördüğünüz gibi ürünümüz enerji açığa çıkartma konusunda epey kararlı. RaceX ve Zen geçişlerinde kullandığımız diğer CC serilerinde haliyle katlama potansiyeli görüyorum. Ama tam teçhizat sınırını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ana cihaza ulaşmalıyız. Yani bu antikütle spektrometre odasına ulaşmamız gerektiği ve tabii ki de CC3883 kristalinin tüm bu kararsızlarının göz önünde bulundurulup bizi öne çekmeleri gerektiğini duyurmamız gerektiği anlamına Artık geliyor. ana cihazda denememiz gerek. CC3883'ü araştırma olarak verdikleri sınırlı sürede bile ne kadar torpil döndüğüne hemfikiriz değil mi? Ben de oradaydım ve sana yemin ederim ki bu kararsızlığı gördüğümde ne kadar saf bir malzeme olduğu konusu umurumda bile olmadı. Çünkü kristal adam akıllı ikili aşamalı teste bile sokulmadı. Ben ne halt ediyorum der gibi öylece konuşmadan bir süre birbirleriyle bakıştılar. Bak işimiz sınırları zorlamaktır. Evet kabul ediyorum ama bu böyle kristali stabilite değerlendirmesi ve enerji salınımı gibi önemli testleri es geçerek falan çok sıkıntılı. Bu bir anda her şeyi mahvedebilecek bir şey. Nasıl bu kadar kör olabilirler? Hadi vakit kaybetmeden bir an önce yöneticiye bu çözümlü haberi vermeliyiz. Şansımız varsa deneyi ön sıraya aldırabiliriz. Umarım öyle olur. Şimdi hallediyorum. Hey merhaba. Beni acilen yöneticiye bağlar mısın? Bana söyle ben ileteyim. Bu önemli bir durum, kendisiyle konuşmalıyım. İyi o zaman yarını beklersin. İşte tam da bu yüzden deney başlamadan hemen bağlasan iyi olur. Çünkü CC3883'ün güvenli olmadığı kanaatindeyiz. Dediğim gibi bugün büyük gün. Ve herkes asıl deneye odaklı. Bunun hakkında konuşmuştum. Gereksiz endişeni bir kenara bırak artık. Bu zamana kadar hiçbir sorun olmadı. Şimdi de olmayacak. Bu Black Mesa'nın başarısı olacak. Anla bunu. Senin ekibin ya da diğer ekipler de fark eder. Ben sana ekibimizi bilgilendirdim. Sen hala başka işler peşindesin. Ekibimizi bilgilendir dedin. Ben de ekibinizi bilgilendirdim. Benim ekibim bu deneye dahil değil. Üstelik bu deneyi onaylamıyoruz. Sen kim oluyorsun da? Ne oluyor burada? Hemen bir açıklama bekliyorum.
Sonunda. Efendim, bildiğiniz gibi biz bir çeşit sınırsız enerji üretimi üzerinde büyük bir gelişme kaydettik. Çoğu materyali denedik. Ama Zenlum adını verdiğimiz ürünümüzde inanılmaz derecede gelişme sağladık. Keşfettiğimiz şey, basitçe anlatmam gerekirse, kendi enerjisini üretebilmesinin akabinde bir çeşit nesne görevi gören katı bir cisim davranışı da sergiliyor. Aslına bakarsak tüm enerjisini katı hal dönüşüme odaklıyor diyebiliriz. Yani bu maddeye fiziksel nötralizasyon uyguladığımızda 2 katı pozitif bir mukavemet sunarak dengeli enerji rezonansını açığa çıkartıyor. Eğer bugünkü deneyi iptal edip bize antikütle spektrometre odasında çalışma imkanı verirseniz, sizi temin ederim gereken boyuttaki stabil frekans bir kenara dursun, ne kadar daha fazlasına ulaşarak sönümlenme noktasına ulaşacak net bir şekilde görmeye değer. Çünkü bu sadece teleport olana değil, ayrıyeten ek enerjilere daha yön verebilecek kapasitede olabilir. Sadece 2 aşamalı kısmi testte bile yüzünüzü güldürecek çoğu şeyi karşılayan durumdayız. Çok güzel bir gelişme Doktor Johnson. Tamam, bunu kesinlikle değerlendireceğiz. Fakat bugünkü deney şu an başladı bile. Sonraki deneyde size şans vereceğim. Sonraki mi? Var mı başka bir şey? Nasıl? Bakın, zaten bugünkü deneyin gerçekleştirilmemesi gerektiği tarafında bayağı çoğunluğuz. Yani eğer bizi öne alma Ekip çoktan başladı. Keza sırf bu deney için birçok hayırseverlerimiz bize büyük bağışta bulundular. Artık elle tutulur bir şeyler görmek için sabırsızlar. Bugün bu kristalin sonuçları görülecek. Bitti. Ben izin veririm. Siz deneyinizi yaparsınız. Bu sınırları aşmanız beni açıkça şaşırttı doğrusu. Bugün ekstra işlem yapılmayacağını duyurtmuştum. Başınıza buyruk hareketlerinizden haberdar olmadığımı sanmayın. Evet, yeteneklerinizi görüyorum elbette. Ama zaten bu şirket bu yüzden sizin gibi milyonlarca profesöre iş imkanı sunuyor. Discipline by Johnson tüm bu şeylerden daha önemli. Burada herkes kafasına göre iş yaparsa ne bilim yapabiliriz ne de başka bir şey. İçgüdüsel davranmayı bırakın ve mantıklı düşünün. Buraya başvurmuş ve senin yerinde olabilmek isteyen o kadar çok insan vardı ki bunları unutmayın doktor. O yüzden ben söylerim, siz yaparsınız ya da yapamazsınız. Tamam mı? Asyus ilişkisi. Şimdi tüm bu saçmalığı hemen durdur. Yarın da ofisime gel. Daha ayrıntılı konuşalım. Şu buluşunuz hakkında da konuşuruz. kahretsin. Bütün emeğimiz berbat oldu.